Küçük boy problemleri. Bizim Thanksgiving... Konuşamadım. Bizim... Thanksgiving. Videoyu kapatalım da şunu elle yemeye başlayayım artık hadi. Selam. Bugün birlikte Thanksgiving kutlayacağız. Kanada'da ve Amerika'da özellikle çok fazla kutlanıyormuş ve resmi tatil aslında. Burada Amerika'da ve Kanada'daki Thanksgiving arasında farklar varmış bu arada. Örneğin Amerika'da Kasım ayında kutlanırken Kanada'da Ekim ayında kutlanıyormuş. Ben bunun farkına baktım. Burada kış çok daha erken geldiği için hasat zamanı Ekim olarak geçiyor. Ama Amerika'da biraz daha ılıman olduğu için Kanada'ya nazaran Kasım'da hasat zamanı oluyormuş ve o yüzden Kasım'da kutlanıyormuş. Onun dışında menülerde falan inanılmaz büyük bir fark yok. Yani akşam yemeği menülerinden bahsediyorum. Ama sanıyorum ki Amerika'da böyle futbola gitme, futbol maçı izleme gibi ekstra kültürler falan da var. Kanada'da öyle bir şey yokmuş araştırdığım kadarıyla. Yani aslında Şükran Günü böyle biraz da aileyle, arkadaşlarla geçirilen, sonrasında da böyle kocaman ziyafet gibi bir akşam yemeği yenilen bir gün. Bu arada biz daha önce hiç kutlamadık yani. Zaten Avrupa'da bile çok yaygın bir şey değil. Hatta Avrupa'da benim gördüğüm ve araştırdığım kadarıyla resmi tatil bile değil. Daha çok Amerika'da ve Kanada'da da çok yaygın bir günmüş. Biz de böyle bir kültürel günü deneyelim, kutlayalım dedik. Bugün hindi pişireceğiz. Tabii ki kocaman bir hindi almayacağım. Böyle küçük but ya da göğüs gibi bir parça bulabilirsem onlardan almayı düşünüyorum 2 parça. Onun dışında menüde stuffing denilen bir şey var. Bu hindiyi doldurduğunuz bir iç harç gibi düşünebilirsiniz Türkçesini. Ama bu stuffing genelde hindinin içini doldurup pişirmiyorlar da böyle yan bir fırın kabında pişiriyorlar benim gördüğüm kadarıyla. Yani yancı bir yemek olarak yeniliyor. Onun dışında bal kabağı turtası, pumpkin pie ya da elmalı turta. İkisinden biri çok yapılıyormuş. Cranberry sos yine hindiyle yenilmek için servis edilen bir şeymiş. Bir de mashed potato yani patates püresi ve üzerine gravy sos yeniliyormuş. Bu arada tabii ki gravy sos yapmayacağım. Eğer bizim kanalda sokak lezzetleri videomuzu izlediyseniz gravy sostan ne kadar nefret ettiğimizi bilirsiniz. Sadece patates püresi, hindi, belki cranberry sos, stuffing belki deneyebiliriz emin değilim. Bir de belki elmalı turta ya da bal kabaklı turta da yapabilirim. Ama emin değilim. Yani o biraz zamanıma göre ya da markette hazır da gördüm bu arada geçen. Çok da ucuzdu. $5 falandı. Belki onu alıp geçerim. Bilmiyorum. Amaç burada denemek. Bugün tek başımayım bu arada. Ömer yok gördüğünüz gibi. Çünkü Ömer'in bu hafta sınav haftası. Dün 2 tane sınavı vardı. Bugün yine bir tane sınav var şu an okulda. O yüzden yemek hazırlama kısmında, masa hazırlama kısmında birlikte olacağız. Market alışverişinde de birlikteyiz. Ama akşam yemeğine Ömer zaten yetişir ve birlikte deneriz diye düşünüyorum. Bir tane tavuk bulyonu aldım. Hayatımda hiç bulyon kullanmadım ama tavuk suyu yapacağım. Tuz bitmişti. Tuz aldım. Şöyle kereviz aldım. Burada kerevizler böyle kereviz sapı gibi satılıyor. Bunu şey yapmayı düşünüyorum. Zaten çok az kullanacağım. Gerisini de kesip küçük parçalara böyle bir saklama kabına falan koyup buzluğa atmayı düşünüyorum. Çorba falan yaparken böyle direkt dondurulmuş çıkarıp koyabilirim çorbanın içine. Ceviz aldım. Kabartma tozu. Hindi bacağı buldum. Şöyle 2 parça. Bayağı da büyük bence. Böyle inanılmaz tatlı küçük kabakçıklar aldım. Bunu hem dekor olarak kullanabilirim diye düşünüyorum. Hem de sonrasında kabak çorbası yapacağım. Ama bugün değil. Şöyle minik bir peçete aldım. Böyle değişik fırın kapları satılıyor Dollarama'da. Mesela bu pie yapabileceğiniz, yani turta yapabileceğiniz bir kap. Bunda da hindiyi pişirmeyi düşünüyorum. Kendi fırın kaplarımı kirletesim yok. Son olarak da cranberry aldım. Bundan da sos yapmayı düşünüyorum. Kalanını daha sonra belki reçel falan gibi böyle
kahvaltılık, ekmek üstü bir sos gibi bir şey yapabilirim diye düşündüm. Alışveriş bu kadardı. Ben şimdi bunları bir yerleştireceğim. Sonra direkt tatlıdan başlayalım diye düşündüm. Çünkü onun soğuması falan da zaman alacak. Önce en uğraştıran aradan çıksın, sonra gerisini düşünürüz. Kerevizleri böyle minik minik doğradım. Bunları buzluğa koyacağım. Bana lazım olan sadece şöyle 2 parça falan. Şu anda tatlıyı yapmak için bekliyorum bunun oda sıcaklığına gelmesini. Buzdolabından yeni çıktı çünkü. Yaklaşık 3 orta boy büyüklüğünde elma rendeledim buraya. Üzerine yarım su bardağı şeker döküp pişireceğim. Sonra tarçın da ekleyeceğim ve ceviz de ekleyeceğim. Bu tereyağının üzerine bir adet yumurta kıracakmışız. Bir de yarım su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı şeker ekledim. Bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya ekleyeceğim. Sonra da 3 bardak un diyor ama yorumlarda un yetmedi demişler. Ben açık yarım paket vanilya buldum, o yüzden bunu kullanacağım. Yani bir paket olmasa da olur bence. Bu hamur toparlanınca 3'e bölmemiz gerekiyormuş. 3'te birinin buzluğa, 3'te ikisini de yarım saatliğine buzdolabına göndereceğiz. Un yetmez demişlerdi ama yetti ya. Bayağı şekil aldı yani. Şu iyi bence. Buzluk için. Küçük mü? Tart kalıplarım benim çok küçük olduğu için ben 2 tane yapmayı düşünüyorum. Muhtemelen bu ölçülere zaten 2 tane çıkar. Bunun donması lazım çünkü daha sonra bunu rendeleyeceğiz. Yarım saat bu hamurlar dinlendikten sonra kapların içine yerleştireceğim. Hamurları buzlukta ve buzdolabında bekletirken bir yandan da cranberry sos hazırlayalım diye düşündüm. Bu arada bu sos için tarife bakmayacağım. Kafamdan bir şeyler sallamaya bayılırım. Birazcık şeker ilave edeceğim. Bir de nişasta koyacağım katılaşması için. O şekilde yapacağım. 2,5 kaşık şeker falan koydum. Umarım yeter yani. Çünkü ne kadar ekşi olduğunu bilmiyorum bunun. Bu arada bence bu hazır. Suyunu bayağı çekti. Bir yandan cranberry'ler de pişiyor. Onlar da pişerken mashed potato'yu hazırlayacağım. Yani patates püresi. Ezmesi diyorum ya. Patates püresi yapacağız. Patates için de şöyle 2 tane mor patates. Bir tane de bayağı büyük bir patatesin yarısını kullanacağım. Yeterli olur diye düşünüyorum. Çünkü çok fazla yemek var zaten. Bu mor patateslerin içini soyunca bildiğiniz beyaz bir patates çıkıyor bu arada. Yani tadı bizim Türkiye'dekilerin aynısı. Ben şey falan gibi düşünmüştüm. Tatlı patates cinsleri oluyor ya böyle. Öyle bir şey diye düşünmüştüm ama değilmiş. Patates için tuz. Daha önce benim yine Dollarama'dan şöyle fırında muhallebi yapmak için aldığım küçük kaplar vardı. O stuffing dediğim şeyi buna mı yapsam diye düşünüyorum acaba şöyle 2 tane. Şimdi patates pişiyor, cranberry sos pişiyor, hamurlar dinleniyor. O yüzden yapacak bir şeyim olmadığı için şu stuffing denen iç dolgu şeyini yapayım diye düşünüyorum. Bunun için bu arada hiçbir fikrim olmadığı için hatta ilk defa duydum ben bunu araştırırken. Birkaç tane video izledim. Nasıl yapıyorlarmış falan diye. Yani çok garip ve hiç hayal edemediğim bir şey. Tarifi var. Önce tereyağını zaten göreceksiniz de niye anlatıyorsam. Kerevizleri böyle minik minik doğrayacağım. Bir tane minik soğan buldum şöyle. Bir de bayağı ölmüş bir havuç var burada. Ama bunu da kullanacağım. Bu arada her tarifte havuç kullanmıyorlar ama yani ben varken niye kullanmayayım ki? Bu arada genelde bunu kıymalı yapıyorlar. Benim gördüğüm kadarıyla. Böyle sebzeler ve kıyma oluyor. Ama mesela hindinin içini doldurmak için kullandığın bir şeye niye kıyma koyasın ki? Yani o biraz bana mantıksız geldi. O yüzden ben sadece şey yapacağım. Böyle sebzeli bir şey yapacağım. Bir de tavuk
bulyon almıştım zaten. Tavuk suyu koyacağım bu sebzelerin içine. En küçük boydaki tavamı kullanacağım bunun için. Şöyle bayağı bol, cömert miktarda bir tereyağı kullanacağız. Bu da çok gibi sanki ya. Şöyle yapayım hadi. Bayağı bol oldu zaten yani. Ben bunu da küp küp doğrayacağım. Zaten ben bunu internette araştırdığımda böyle hiç standart bir tarif göremedim yani. Yok deniz ürünlüsü var, yok bazı içine havuç koyuyor, bazı sadece kereviz soğan koyuyor falan filan. O yüzden ben böyle kendim baktım. En hoşuma gidebilecek versiyonlarını falan düşündüm. Birazcık o yüzden uydurarak yapacağım. Soğanları ve kerevizleri aynı anda şu tereyağın içine atacağım. Bu arada havuçlara geçmeden önce şöyle küçük bir kasenin yarısı kadar su aldım. Bunun içine şöyle yarım kaşıkla bir kaşık arası nişasta koyup çözdürüp şu cranberry sosun içine koyacağım. Şu kadar falan yeter diye düşünüyorum. Şöyle yarım kaşık gibi. Bu havuç o kadar yumuşak ki soyulmuyor bile neredeyse yani. Havuçlar da okey. Cranberry sos benim istediğim kıvama geldi bayağı. O kadar sıcak ki buhardan görmüyor olabilirsiniz. Patatesler de yumuşadı bu arada. Onları da altını kapatıp suyunu döküp bekleteceğim biraz. Bu stuffing'in asıl olayı aslında bir bayat ekmek kullanmak. Benim de şansıma birkaç gün önceden ısıtıp sonra yemediğimiz ekşi maya ekmeklerim vardı. Bu arada tariflerin hepsine diyor ki birkaç çeşit ekmek kullanılabiliyor sadece. Yani işte beyaz ekmek falan o tarz şeyler kullanılmıyor anladığım kadarıyla. Ben de ekşi maya olduğu için yeni bir ekmek almadım. Eğer bayat ekmeğiniz yoksa da fırına atıp bir 5 dakika falan fırında bekletip yani biraz kurumasını sağlayıp sonra yapmak gerekiyormuş bu işlemi. Ama benim ekmeklerim zaten bayat. Onları böyle küp küp doğruyorum. Bir kaseye alıyorum şimdi. 2 tane yani 2 dilim ekmek yeterli olur diye düşünüyorum. Zaten porsiyonluk yapacağım. Şimdi bunun üzerine şu tereyağında pişirdiğimiz sebzeler gelecek. Aynı zamanda bir de tavuk suyu gelecek. Yani orijinalde direkt tavuk suyu koyuyorlar. Ben tavuk bulyon koyacağım. Bu arada ilginç bir şekilde güzel kokuyor yani. Hiçbir beklentim yoktu ama. Şimdi şu tavuk bulyonu açıp şurada ılık bir su var. Hatta sıcak diyeyim. Bunun içinde eritip içine boşaltacağım. Bir tane mi koymak gerekiyor acaba? Bu tam erimedi ya. Niye erimediğini de anlamadım. Olduğu kadarını koyalım ya. Ya bu hiç güzel bir şeymiş gibi görünmüyor ya. Yani hani ıslatılmış ekmek, içinde sebzeler. Bunu fırına vereceğiz de yani hiç umutlu değilim bundan açıkçası. Tariflere baktım şimdi tekrar bunun için. Sarımsak koymayı unutmuşum. O yüzden üzerine koyuyorum şöyle küçük küçük. Doğradım. Yani yanlış bir şey yapmadım ya. Bu kadar yani. Bu tarif böyle bir şey. Üzerine şey mi eklesem diyorum ya. Maydanoz. Bazı tariflerde eklemişler. Bu arada ben maydanozları da böyle dondurup kaldırıyorum. Çünkü yani biz 2 kişi olduğumuz için genelde bozuluyor, kalıyor. Bitiremiyoruz hepsini. Çok az maydanoz da ekleyeceğim. Şöyle aroma versin falan diye. Bu kadar yani bu tarif. Bu kadarcık bir şey. Bu arada bu stuffing'in hazırlarını gördüm. Marketlere gelmiş artık. Thanksgiving döneminde olduğumuz için. Normalde böyle şeyler yoktu. Ya da ben dikkat etmemiştim bilmiyorum. Dondurulmuş böyle direkt mikrodalgada ya da fırında ısıtıp sanıyorum sıvı hale getirebiliyorsunuz. Ama dedim ki yani zaten çok zor bir şey değil. Hani kendim yaparım. O yüzden almadım onu. Stuffing'ler bu şekilde görünüyor şimdi. Bunun bu kadar dağılıyor olması normal gelmiyor bana ya. Bence ben bunun ununu biraz fazla koydum. Helva gibi çünkü şu an. Yani aslında tam tarifteki gibi 3 su bardağı koydum. Bir de demişlerdi ki yani yetmiyor falan. Şu kenarlarının çok eşit olmasına gerek var mıdır? Bence yoktur yani. İkisi de hazır gibi.
Bunları böyle çatalla delikler açacağım ki çok şişmesin. Merhabalar. Sınavdan çıktım da biraz. 2 tane sınavın varmış bugün ya. Ben videoda bir tane dedim. Diğerine yüz yüze girdiğin için. Evet. Aslında evde girdiğim için. Ama sonuçta 2 tane sınavım vardı yani. Bay bay. Yemeğimiz hazır. Cranberry sos, elmalı turta, stuffing, patates püresi, hindimiz ve limonatalarımız. Ben de şeyin tadına bakacağım, bu dediğin şey. Neydi adı bunun? Hı? Stuffing. Yani Türkçe karşılığı iç dolgusu gibi bir şey falan herhalde. Öyle ona benziyor zaten de. Güzel bence ama harbiden bir şeyin içi gibi. Hindin içini doldurmak için kullanıyorlarmış genelde. Hı. Ama bütün baktığım tariflerde böyle fırın kabında ayrıca pişirmişler. Hı. Abi bir şeyin içine koyabilirsin yani. Biberin falan mesela, biber dolması oluyor böyle. Kırmızı olan. Hı. Onun içine dolduracağım bunu mesela. Beğendin mi? Böyle şurada. Ne var içinde tahmin edebilecek misin? Patates. Hayır. Şimdi havuç var zaten. Havuç, soğan. Şu diğer şey ne ya? Şunu anlamaya çalışıyorum da. Sapı. Kereviz sapı. Aferin. Tebrikler. Bu ne? Croutons bu da. Ekmek. Tamam işte ekmek şey. Aynen. Doğru. Tam başka ne var? Havuç var, soğan var. Kereviz sapı var. O ekmek Tavuk kıtır mı suyu diyeyim var. o var. Anladım. Bulyon. Başka? Başka bir şey var mı? Yok bence. Tereyağı var. Bir de baharatlar var. Bu kadar Tamam. yani. Bu ben beğendim bayağı bu arada. Şaka yapıyorsun. Benim hoşuma gitti yani. Ha tabii dediğim gibi mesela şöyle. Sadece bu arada zaten güzel ama dediğim gibi mesela atıyorum o kırmızı biberle ne deniyor diye. Kırmızı biber deniyor herhalde. Kırmızı biber işte. Paprika. Yani paprika. Mesela paprikanın içine koysan daha lezzetli olacağını düşünüyorum. Hatta bunu kırmızı biberin içine koyacaksın. Hı hı. Bir de kaşar koyacaksın. Videoyu kapatalım da şunu elle yemeye başlayayım artık hadi. Bizim Thanksgiving buraya kadardı. Türk kahvesi içiyoruz. Payımızın Evet. yanında. Payı kuru kuru yemeyelim dedik. Yanına da bir Türk kahvesi patlatalım. Hani hiç mi Türk esintisi olmaz. Şimdi bu turta mı olarak geçiyordu, tart mı? Onu ben de anlamadım. Nedir turta ile tartın? Ben sana söyleyeyim mi farklarını hemen? Söyle. Turtanın üstü açık. Üstü açık dediğime bakma mesela. Böyle çizgili çizgili de Hı hı. olabiliyor. Tartlar kapalı oluyor. Bu ne? O zaman. Üstü kapalı mı bunun? Hamurlar. Kapalı mı? Değil bence işte. Ne? Bence bu Hamur turta bu. işte. Tamam ama şu değil yani. Şu kenarındaki değil yani. Anladın mı? Bence tart bu. Pay turta demek değil mi zaten? Bilmiyorum. Bence turta. Yorumlara yazın. Bilen yazsın bunun ne olduğunu. Adı değil, tadı önemli. Hadi. Of, nasıl yine espriler patlatıyorum. Çok komik. Tamam, sen puan ver benden önce hadi bu sefer. 10. Diyorsun. Kendin yaptığın için mi, genel olarak? Bence çok iyi ya. 10. Güzel yani. Hiçbir eksiğini bulamadım. Yo, bayağı iyi ya. Ne bildiğin şey gibi ya. Pastaneden alıp gelmişim gibi. Gerçi ben videoyu izlemedim yani. Pastaneden mi alıp geldim de. Oha artık ya.
Bayağı beğendim. Ben de beğendim bayağı ya. Güzel olmuş. İşte bunu neyle yiyeceksin? Neyle? İşte kahve ya da Çay. süt. Çay demedin bu sefer, hayret. Çay değil canım. Bunlar çayda şey olmaz. Sütle gider. Bence de çayla gider bu. Zaten çok kişi çay der de benimki şey. Kahve de yaktım bu arada, ikinciye yaptım. Ama onun da şeyini söyleyeyim. Zaten bu elektrikli ocak bizi bitiriyor da. Ben normalde suyu biraz fazla koyuyordum. O yüzden bayağı bir Ya bekleme bahane süresi oluyordu. uydurma ya. Başındayken yaktın bir de üstelik yani. Tamam çünkü Niye ben hiç yakmıyorum? çünkü daha erken diye düşündüm yani. Anladın mı? O yüzden. Kahve bakmadım bile yani. Başında olmama rağmen. Telefona bakıyordum mesela. Çünkü daha erken diye düşündüm yani. Tamam, o direkt olanı söylüyorum. Telefona bakıyordum diyorum zaten. Bu arada bence turtanın babası elmalı turtadır zaten. Müşteriyi de çok yapanlar var ama. İlk turta elmalı turtadır bence. Sınavları nasıl geçti? Söyle, millet de duysun. Milletin önünde mi konuşacağız? Evet, milletin önünde konuşacağız. Gizlimiz saklımız yok artık. Herif zor sormuş ya. Ama AutoCAD'den 100 bekliyorum mesela. Ve ben dışında biri 100 alırsa diyeceğim ki göster ne yaptığını. Eğer benim o bulduğum küçük şeyi bulmadığı halde 100 alırsa hocaya söyleyeceğim. Ya Ömer gerçekten çok şey bir insan. Böyle Ne? sınıfta en gıcık olunan öğrenciler olur ya böyle. Neden? Aşırı inek ama başkalarının kuyusunda kazan tiplerden. Cidden onlardan bu arada yani ve kötü yani. Ben Ben senin sınıf başkasının- arkadaşı olmak istemezdim. Ben başkasını... Bir de bizim sınıftakilere sor. Her gün yazıyorlar ama. Kullanıyorlar çünkü seni. Cevap verirsem kullanırlar. Ben kendimi kullandırtır mıyım sence? Kullandırtmaz mısın? Öyle bir video var ya. Kendimi kullandırmayacağım diyor. Kel bir çocuk var. Çocuğun kafasında ütü yapıyorlar. Gömürüm mü onu? Pudra kaçtı boğazıma. Hani tiramisu yerken de olur ya. Çok saçma. Tiramisu yerken de böyle olur bu arada. Tiramisu'dan bir ısırık alırsın. Sonra her yeri pat küt kahve yaparsın. Bye abone. Kapatalım artık videoyu. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Haftaya görüşürüz. Onaylıyorum. Ağzım dolu konuşacağım. Haftaya görüşürüz. Bunun turta mı yoksa diğerinin ismini unuttum. Tart. Turta mı tart mı olduğunu mesela yorumlara yazın. O zaman görüşürüz. Illuminati mesajı verdim.